Cümleten selamun aleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş dikişsiz çok güzel bir patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik iplerden kullandım. Böyle ana rengim krem. Kullandığım şişlerimi hanımlar ben böyle kısa iki şiş ile yaptım. Dileyen misinalı şiş kullanabilir. Şişlerim 3 numara. Hemen size modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok güzel, çok tatlı, şık bir model oldu. Gördüğünüz gibi patiğimizin tabanı, patiğimizin topuk kısmı. Hiçbir yerinde hanımlar bu modelin dikiş yok. Baştan sona dikiş kullanmadan modelimi yaptım. Bu modeli hanımlar daha önce Instagram'dan arkadaşım Semra Örgü 35 Tunus işi patiğe uygulamıştı. Modeli çok hoşuma gitti. Ben de bu şekilde iki şiş yapmak istedim. İyi ki de yapmışım. Gördüğünüz üzere çok güzel, çok şık oldu. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Patiğimize bu bilek bölümünden başlayacağız. Şöyle 11 adet ilmek atacağım hanımlar. 11 ilmek ile başlıyoruz. 2 ilmeğim oldu. Devam ediyorum. 3. ilmeğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve bir ilmek daha atıyorum. 11. 11 ilmeğimi attım. Hemen bu ipimin ucunu buraya bir tane düğüm atarak sağlamlaştırıyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Tamamen haroşa örgü uygulaması yaptım ben. Ben haroşa örgümün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında ters örgü örerek de haroşalarınızı yapabilirsiniz. Şimdi geri döndük hanımlar. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Haroşa olduğu için devamında gelen diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Geri döndük. Şimdi örgümüzün, patiğimizin ön yüzündeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle ayırt edebiliyorum ben. Başlangıç ipimiz eğer ki sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Şimdi artırmalarımıza başlayacağız. Artırmalarımızı ön yüzde yapacağız. Şöyle ki kenar ilmeğimi alıyorum. Bir ilmek örüyorum. Hemen 2 ilmekten sonra buraya ipimi parmağıma dolayıp 1 adet ilmek atıyorum. İlk artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sol taraftan da artırmamı yapacağım. Bakın hanımlar, son 2 ilmeğim kaldı. İpimi parmağıma dolayıp buraya ilmeğimi atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Böylece 13 adet ilmeğimiz oldu. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz hanımlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi arka yüzde sıra sonuna kadar haroşa yani düz olarak örüyorum. Arka yüzde artırma işlemi yok. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Şimdi geri döndüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Artırmalarımıza devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2. ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi 15 ilmeğimiz oldu şişimizde hanımlar. Geri dönüyoruz. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerimizi 15 ilmeğimizin tamamını düz yani haroşa olarak örüyoruz. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Arka yüzde ilmeklerimizi sadece haroşa olarak örüyoruz. Şu anda şişimizde 15 adet ilmeğimiz var. Şimdi artırma yapacağız. 17 ilmek olacak. 17. ilmeğimizi artırırken de modelimize başlayacağız hanımlar. Patiğimizin üstündeki bu desenlerimize başlayacağız. Öncelikle hanımlar hemen yeşil ipimi hazırladım modelim için. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. Yanına bir ilmek ördüm. Ön yüzde olduğum için artırmamı yapıyorum yine. Artırma yaptığım ilmekle birlikte kenarda 3 ilmeğim oldu. Yanına bir ilmek daha örüyorum. 4, bir daha örüyorum 5. Artırma yaptığım ilmekle birlikte toplam 5 ilmek ördüm. Ön yüzde modelime başlayacağım şimdi. 2 tane yeşil örüyorum. 1, 2. Hemen yeşil ipimin ucunu burada krem ipime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye 2 tane düğüm atıyorum. Ardından 2 yeşilden sonra kremimi aldım. Tam ortaya 3 ilmek krem örüyorum. 3 krem ve hemen yanına 2 ilmek daha yeşil örüyorum.
Ön yüzde modelimizi bu şekilde kurduk. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar daha öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Sol tarafta da artırma yapmayı unutmuyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şişimizde şu anda 17 tane ilmeğimiz oldu. 25 ilmek olana kadar artırmalara devam edeceğiz. Şimdi arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Krem ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Yeşil ilmeklerimi de yeşil ipim ile. Bakın kenardaki 5 kremimi ördüm. İp değişikliği yaparken hanımlar ipimizi patiğimizin ters tarafında arka yüzünde bırakıyoruz. Sonrasında şöyle kremin altından geçirerek çaprazlamasına yeşil ipimi aldım. Kenarlarda bu şekilde yaparsak delik görüntü oluşmaz. 2 yeşil ilmeğimi yeşil ipimle örüyorum. Tekrardan yeşilimi arka yüzde bıraktım. Krem ipimi elime aldım. Aradaki 3 kremimi krem ile örüyorum. Tekrardan kremimi arkada bıraktım. Yeşilimi elime aldım. 2 tane yeşil ilmeğimi yeşil ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Modelimiz böyleydi hanımlar. Şimdi yeşilimi arkada bırakıyorum. Yine kremimi aldım. Kalan 5 tane ilmeğimi de krem ipim ile düz olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. Tekrar artırmalarımıza ve modelimize devam edeceğiz. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından ipimi parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmek attım. Sonrasında hanımlar sayarak gidelim. 3 tane ilmeğim artırdığım ilmekle birlikte 3 ilmeğim oldu. Sayarak gidiyorum. 4, 5, 6 ve bir önceki sıradaki yeşil olan ilmeğimi de krem ile örüyorum. 7. 7 ilmeğimi ördüm. Sonra yeşil ipimi aldım elime. Buraya 2 yeşil, 1 krem ve 2 tane daha yeşil örüyorum. Tekrar yeşil ipimi bıraktım. Kremimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Şişimizde şu anda 19 adet ilmeğimiz oldu. Geri dönüyoruz. Arka yüzde hanımlar artırma işlemi yok. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz. Krem ilmeklerimi krem ipim ile, yeşil ilmeklerimi de yeşil ipim ile öreceğim. Renk değişikliği yaparken ipim arka yüzde kalacak hanımlar. Bakın ipimi arka yüze doğru alıyorum. Ters tarafa doğru. Yeşil ipimi aldım. 2 yeşilimi yeşil ipim ile örüyorum. Tekrar yeşilimi arkaya doğru aldım. Bir tane kremimi krem ile örüyorum. Tekrar kremi arkaya doğru aldım. Yeşillerimi yeşil ile örüyorum yine. Yeşilimi arkaya doğru bıraktım. Şişimde kalan ilmeklerimi tamamen krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz. Modelimizde yaprak bölümünü bitirdik hanımlar. Şimdi çiçek bölümüne geçeceğiz. Bunun için de hemen pembe ipimi hazırlıyorum. Artırmalarımıza da devam ediyoruz hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum. Bu aşamada hanımlar sayarak gidelim. Artırdığım ilmekle birlikte 3 ilmeğim oldu. 4, 5, 6, 7, 8. Bu yeşilimi de örüyorum. 9. 9 adet ilmeğimi krem ile ördüm. Tam ortaya 3 tane pembemi ekleyeceğim. 3 ilmek pembe öreceğim buraya. Şu birinci ilmeğim. Şu 2. Şu da 3. ilmeğim. Hemen pembe ipimin ucunda hanımlar buradan yeşil ipim var. Yeşile ya da kreme bağlıyoruz. Yani sabitliyoruz patiğimiz sökülmesin diye. Buraya 2 tane sıkı bir düğüm attım. Sonrasında tekrar krem ipimi alıyorum. Kalan ilmeklerimi krem ile öreceğim. Daha doğrusu son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Sol taraftan da artırmamızı yapacağız. Böylece 21 ilmeğimiz oluyor. Bakın artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Krem olan ilmeklerimi krem ile örüyorum. Pembe olan ilmeklerimi de pembe ipim ile öreceğim. Bakın kremimi arkada bıraktım. Pembe ipimi elime alıyorum. 3 tane pembemi pembe ipim ile örüyorum. Bakın pembemi yine arkada bıraktım. Kremimi aldım. İlmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar krem ipim ile düz yani haroşa olarak örüyorum. Geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz hanımlar. Tekrar modelimize ve artırmalara da devam edeceğiz. Dediğim gibi 25 ilmeğimiz olana kadar artıracağız. Öncelikle 23 ilmeğimiz olacak hanımlar bu sıradaki artırmalarımızla birlikte. Kenardaki 2 ilmeğimi ördükten hemen sonra artırmamı yapıyorum. Artırma yaptığım ilmekle birlikte 3 ilmek oldu. Sayarak gidelim. Şu 4. ilmeğim 5, 6, 7, 8,
9. Pembenin önündeki bir krem ilmeğime kadar ördüm. Şimdi çaprazlamasına şöyle kremin altından geçirerek pembe ipimi alıyorum. Buraya 2 pembe, 1 krem ve 2 tane daha pembe örüyorum. Böyle. Şimdi pembe ipimi bıraktım. Tekrar krem ipimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi krem ipimle örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi krem ipimle düz örüyorum. Bu şekil. Şimdi geri döndük. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Pembe ilmeklerimizi pembe, krem ilmeklerimizi krem ipimiz ile. Kenardaki kremlerimi örüyorum. Bakın pembeye geldim. Kremimi arkada bıraktım. Pembe ipimi elime alıyorum. Buraya 2 tane pembemi örüyorum. Şu birinci pembem, şu ikinci pembem. Tam ortada bir tane krem var. Krem ilmeğimi krem ipimle öreceğim. Kremimi arkada bıraktım, yine pembe ipimi aldım. 2 tane pembemi de pembe ile örüyorum. Tekrar pembemi arka yüzde bıraktım. Kremimi aldım. Burada hanımlar kalan ilmeklerimi krem ipim ile haroşa olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Ön yüzdeyiz. İlmeklerimizi bir sayarak kontrol edelim. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23. 25 ilmeğimiz olacaktı. Bu sıramızda artık son kez artırmamızı da yapacağız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Hemen ikinci ilmeğimi ördüm. Son kez artırmamı yapıyorum bu sağ kenardan. Hanımlar sayarak gidelim. İlk 3 ilmeğimiz kremdi. Şu 4. ilmeğimiz 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pembemi de örüyorum. 11. 11 ilmeğimi krem ile ördüm. Ardından hemen pembe ipimi alıyorum. Buraya 3 ilmek pembe örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar krem ipimi aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar hanımlar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de krem ile örüyorum. Son kez artık artırmamızı yaptık. Şişimizde 25 ilmeğimiz oldu. Artık artırma işlemi yok. 25 ilmek üzerinden patiğimizi öreceğiz hanımlar. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3. Sayarak gitmeye de gerek yok. Zaten arka yüzde krem ilmeklerimi krem ile örüyorum. Bakın sonuncu kremimi de ördüm. Pembeme geldim. Krem ipimi arkada bıraktım. Pembe ipimi alıyorum elime. Buradaki 3 ilmek pembemi pembe ile öreceğim. Tekrar pembemi arkada bıraktım. Krem ipimi alıyorum. Şişimde kalan ilmeklerimi krem ipim ile düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi hanımlar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Tabii ki de burada da iplerim biraz karışmış. Şöyle biraz çekeyim krem ipimi. Evet. Artırma yapmayacağız. Hemen bu ikinci bölüme geçeceğiz hanımlar. Şu ikinci yaprak bölümüne geçiyoruz. Bakın ilk çiçeğimizin yaprağını yaptık. Çiçeğimizi bitirdik. İkinci yaprağımıza geçiyoruz. Bu aşamada kenardan 5 adet krem ilmeğimi öreceğim. Bakın kenar ilmeğim 1, 2, artırma yapmıyorum. 3, 4, 5. 5 ilmek kremimi ördüm. Alttan yeşil ipimi şöyle kontrollü bir şekilde getireceğim. Hemen şu düğümümü sıkılayım. Şöyle kremi alttan yeşil ipimi getiriyorum buraya. Yeşil ipimi de şuradan çekeyim. İp boylarını kısa tutarsanız karışıklık olmayacaktır. Ben kısa tutmadığım için. Neyse video aralarında açarım. 5 tane kremden sonra hanımlar buraya 2 tane yeşil örüyorum. 2 yeşil. Araya 3 tane krem. 1, 2, 3. 2 tane daha yeşil örüyorum. İlk yaprağımızı yaptık. Bu şekilde hanımlar ilk yaprağımızı yaptık. Şöyle ilk yaprağımız burada yapılıyor. Şimdi arada bir tane kremim var. İkili yaprak yapacağız buraya. Bir kremden sonra yeniden 2 tane yeşil örüyorum. 2 yeşil. 3 krem. Ve 2 tane daha yeşil örüyorum. Bu şekilde ikinci yaprağımızı da kurmuş olduk. Kalan 5 ilmeğimi de krem ipim ile düz örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Şimdi arka yüzde hanımlar bildiğiniz gibi herhangi bir işlem yapmıyorduk. İlmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz. Krem olan ilmeklerimizi krem ile, yeşil olan ilmeklerimizi de yeşil ile öreceğiz. Şimdi ilmeklerimizi arka yüzde gördüğümüz renklerle örelim. Tekrar ön yüze gelelim.
Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm geldim, yeniden ön yüzdeyiz. Bu aşamada toplamda kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 6 ilmek örüyorum. Şu 5, yeşilimi de ördüm 6. Yaprağımız 2 sıradan oluşuyor. İkinci sırasını yapıyoruz şimdi. 2 tane yeşil örüyorum. Ortaya bir tane krem. Hemen yanına 2 tane daha yeşil örüyorum. İlk yaprağımızı yaptık. Şimdi 2 yaprak arasında 3 kremimiz var. 1, 2, 3. Şimdi diğer yaprağımı yapacağım. 2 yeşil, 1 krem ve 2 ilmek yeşil. Kalan 6 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Bu şekil. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. İkinci yaprağımızı da bitirdik. Şimdi bu ikinci çiçeklerimize geçeceğiz. İkili çiçek yapacağız buraya. Bu aşamada sayarak gidelim dilerseniz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Kenardan 7 ilmek kremimi ördüm. Bu defa alttan pembe ipimi şöyle alıyorum. 3 tane pembe öreceğim buraya. Şu birinci pembem. Şu 2, şu da 3. Tekrar krem ipimi alıyorum hanımlar. Araya 5 tane kremim var. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi de ikinci çiçeğimi yapacağım. 3 tane pembemi örüyorum. 3 pembe. Şimdi kalan ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum. Çiçeğimizi de böylece başlatmış olduk. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi yeniden ön yüzdeyiz. Modelimize devam ediyoruz. Çiçeğimizin ikinci sırasını yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Hemen pembe ipimi alıyorum şöyle çaprazlamasına. 2 pembe, 1 krem ve 2 tane daha pembe örüyorum. Bu defa çiçek arasında 3 kremim var. 3 kremimi ördüm. İkinci çiçeğimi yapacağım. 2 ilmek pembe, 1 ilmek krem ve 2 ilmek daha pembemi örüyorum. Tekrar krem ipimi aldım. Kalan 6 ilmeğimi de krem ipim ile haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim ve gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm, yeniden ön yüzdeyiz. Çiçeğimizin sonuncu sırasını yapıyoruz. Bu aşamada yine sayarak gidelim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6 ve ilk pembemi de krem ile örüyorum 7. Sonra hemen krem ipimi, pembe ipimi elime aldım. 3 pembe öreceğim. 1, 2, 3. Tekrar krem ipimi elime alıyorum. Arada 5 tane kremim var. Şu 3. kremim, şu 4, şu da 5. İkinci çiçeğimi yapacağım. Pembemi aldım. 3 tane pembe örüyorum. Tekrar kremimi aldım. Kalan 7 ilmeğimi de krem ipim ile düz olarak örüyorum. Böyle. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. 3. sıra yapraklarımızı yapacağız. Yani bakın bu bölümü yapacağız şimdi. Bunun için hanımlar öncelikle kenardan 6 adet krem ilmeğimi örüyorum. 6 tane krem. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen ardından buraya yeşilimi ekleyeceğim. Alttan yeşil ipimi alıyorum. Buraya 2 yeşil. Bu şekilde tam ortaya bir tane krem ve hemen yanına 2 tane daha yeşil örüyorum. İlk yaprağımı yaptım. Arada hanımlar 3 tane kremim var. 1, 2, 3. Şimdi ikinci çiçeğimin üzerindeki yaprağımı yapacağım. 2 yeşil, 1 krem, 2 yeşil. Şimdi kalan 6 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Yaprağımızın ikinci sırasını yapacağız şimdi de. Bu aşamada kenardan 5 adet krem ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 5 ilmek. Şu 4, şu da 5. Tekrar şöyle çaprazlamasına yeşil ipimi aldım. Buraya 2 yeşil. Araya 3 tane krem. 1, 2, 3. Tekrardan 2 tane yeşil.
İlk yaprağımı yaptım. Bu defa arada bir kremim var. Örüyorum. Şimdi ikinci yaprağımı yapacağım. 2 yeşil, 3 krem ve 2 tane daha yeşil örüyorum. Şimdi kalan 5 ilmeğimi de krem ipim ile örüyorum. Yaprağımızın ikinci sırasını da böylece tamamladık. Bu şekil. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm, ön yüze geldik. Şimdi üçüncü çiçeğimizi yapacağız hanımlar. Yani burayı yapacağız. Tam ortaya bir tane çiçek yapacağız hanımlar. Yeşillerin tam ortasına, buraya. Burada hanımlar krem ipimizle sayarak gidelim dilerseniz. Kenar ilmeğimi aldım 1. Şu ikinci ilmeğim. Şu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kenardan 11 adet ilmeğimi krem ipimle ördüm. Sonra alttan şöyle pembe ipimi alıyorum. Tam ortaya 3 tane pembemi örüyorum. Şu birinci, şu ikinci, şu da üçüncü pembem. Şimdi kalan 11 ilmeğimi de yine krem ipim ile haroşa yani düz olarak örüyorum. Çiçeğimizin ilk sırasını böylece kurmuş olduk. Şeklimiz böyle. Hanımlar, arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim ve gelelim. Evet, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim, yeniden ön yüzdeyiz. Çiçeğimizde ikinci sıramızı yapacağız. Bu sıramızda da ilk 10 ilmeğimi krem ile öreceğim. Yani pembe ilmeğimin önündeki bir kremime kadar örüyorum. Bakın 5 tane krem oldu. Devam ediyorum. 6, 7, 8, 9, 10. Bu aşamada şöyle çaprazlamasına pembe ipimi aldım. 2 pembe, 1 krem ve 2 tane daha pembemi örüyorum. Şimdi kalan 10 ilmeğimi de krem ipimle örüp ön yüzde sıramı tamamlıyorum. Şeklimiz böyle. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve çiçeğimizin artık sonuncu sırasını yapacağız bu bölümde. Yine kenardan 11 adet ilmeğimi krem ipimle öreceğim. Sayarak gidelim dilerseniz. 3 ilmek oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve bir tane pembemi de krem ile örüyorum. 11. Hemen ardından tekrar şöyle pembe ipimi elime aldım. Buraya 3 ilmek pembemi örüyorum. Kalan ilmeklerimi krem ipim ile öreceğim. Çiçeğimizi tamamladık hanımlar artık. Bu şekil. Şimdi arka yüzde yine ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Çiçeğimiz bitti. Artık buradaki son yapraklarımızı yapacağız. Yeşilimize geçeceğiz. Sayarak gidelim dilerseniz. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kremimi ördüm. Hemen ardından buraya 2 tane yeşil öreceğim. Artık son sıra yapraklarımızı yapıyoruz burada. Şu da ikinci yeşilim. Hanımlar, bu aşamada artık pembe ipimiz, yeşilimiz bittiği için pembe ipimi keseceğim. Artık burada kalabalık oluşturmasın. Şöyle pembemi kesiyorum. Hemen buradan şu krem ipimin ucuna bağlayayım, kestiğim ucu sökülmesin diye. Şu pembe ipimi de artık buradan çekebilirim. Dolaştım ama nasıl çekeceğim şu an onu düşünüyorum. Açmadığım ipimi de evet kolayca da çekildi. Korktuğum gibi olmadı. 2 yeşilimi ördüm. Hemen yanına buraya bir tane krem örüyorum ve tekrar 2 tane yeşil örüyorum hemen yanına. Yaprağımın ilk sırası bu kadardı. Şimdi kalan ilmeklerimi de şimdi krem ipim ile düz olarak öreceğim. İşte hanımlar, görüntümüz böyle oluyor. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim ve gelelim. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz modelimizde. Yani yaprağımızda sonuncu sıramızı yapacağız hanımlar. Bu aşamada sayarak gidelim. Hemen kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ilmeğimi krem ile ördüm. Şöyle hemen yeşilimi alıyorum. 2 yeşil. Araya 3 tane krem. Ve 2 ilmek daha yeşilimi örüyorum. Kalan ilmeklerimi de krem ipim ile örüyorum hanımlar. Bu şekilde.
Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi yine gördüğümüz renklerle örüp gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm gibi ördüm geldim, artık modelimiz bitti. Model biter bitmez hemen kesimlere başlayacağız. Yani burun bölümünde kesimlerimiz olacak. Kesim işlemini ön yüzde yapacağız hanımlar. Şöyle ki önce kenar ilmeğimi alıyorum, yanına bir ilmek örüyorum. İkinci ilmekten sonra hanımlar öndeki iki ilmeğimi keserek örüyorum. İlk kesimimi bu sağ kenardan yaptım. İkinci kesimimi de son 4 ilmek kalana kadar örüp öyle yapacağım. Son 4 ilmek kalana kadar ilmeklerimi yine haroşa olarak örüyorum. Bakın yeşil ilmeğimi de ördüm. Hemen buradaki yeşil ipimi de keseceğim hanımlar. Çünkü modelimiz bitti. Renkli iplerimizle işimiz kalmadı. Hemen yeşil ipimin ucunu da buraya bağlayayım. Şöyle 2 tane sıkı bir düğüm attım. Yine yeşil ipimi de şöyle kenara kaldırıyorum. Bu şekilde hanımlar, bakın yeşil ipimi de kestim. Renkli iplerle şu an işimiz kalmadı. İlmeklerimi tamamen örüyorum. Son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Kesimlerimizi sağ ve sol kenardan yapıyoruz hanımlar. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi normal düz örüyorum. 25 ilmeğimiz vardı. Bir sağdan bir de soldan ilmek kestik. 23 ilmek kaldı işimizde. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde kesme işlemi yok. İlmeklerimizi arka yüzde tamamen haroşa olarak öreceğiz. Kesme işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde kesim yok. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyoruz. Ön yüzdeyiz. Kesim işlemine devam edeceğiz yine. Öncelikle yine kenar ilmeğimi alıyorum. Sağ tarafta kesim yaparken ilk 2 ilmeği örüyoruz. Hemen ardından öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde. Şimdi son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Şu anda şişimizde 21 ilmek kaldı. İlmek sayıları ön yüzde her defasında ikişer ikişer eksilecek. Tekrar geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine kesme işlemi yok hanımlar. Kesme işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Gördüğünüz üzere arka yüzde ilmeklerimi tamamen haroşa olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyim. Kesim işlemine devam ediyoruz yine. Kenar ilmeğimi alıyorum. Yanına bir ilmek örüyorum. Hemen ardından öndeki 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde. Şimdi son 4 ilmeğim kalana kadar öreceğim. İlmek sayılarımız azalıyor. Burun tarafına geçtik. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. İkisini keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Şimdi baktığımız anda hanımlar şişimizde sayalım 4, 8, 12, 16, 19 ilmeğimiz kaldı. Şimdi arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Ön yüzde kesmelere yine devam edeceğiz. Hanımlar biz bu kesme işlemini şişimizde 11 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte 11 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi keselim. Arka yüzde 11 ilmeğimizi yine haroşa olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar, ben 11 ilmeğim kalana kadar bu şekilde kesimlerimi yaptım. Arka yüzde 11 ilmeğimi yine haroşa ördüm geldim. Burun kısmını bu şekilde hallettik. Şimdi hanımlar 11 ilmek üzerinden bir diş haroşa yapacağız. Yani bu 11 ilmeğimi ön yüzde düz, arka yüzde düz olacak şekilde bir sıra öreceğim. İlmeğim kaçmıştı, bunu topladım. Sırasıyla 11 ilmeğimi örüyorum. 11 ilmek üzerinden böyle bir diş haroşa yapıyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde de düz örünce bir diş haroşa oluyor. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine bu 11 ilmeğimi düz, yani haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde bir diş haroşa oluşturduk burun kısmında. Şimdi hanımlar artırma yapacağız artık. Patiğimizin taban bölümü için artırma yapacağız. Artırmalarımızı burun ilk başlangıçta bilek tarafında nasıl yaptıysak şimdi de aynı yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ipimi parmağıma dolayıp artırmamı yaptım. Patiğimizin bu alt bölümüne geçtik hanımlar. Bu bölümü yapıyoruz şu anda. Buraya
Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Hem sağ hem de sol kenardan artırma yapıyoruz hanımlar. Sağ kenarda ilk 2 ilmeği ördük, artırma yaptık. Sol kenarda da son 2 ilmeğim kalana kadar bu şekilde örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi 13 ilmeğim oldu şimdi. Arka yüzde artırma işlemi yok hanımlar. İlmeklerimizi tamamen haroşa olarak örüyoruz. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde değil. Bu şekilde arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz. Artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen ikinci ilmekten sonra ipimi parmağıma dolayıp buraya ilmeğimi atıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim şimdi. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen ilmek atıyorum buraya. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şu anda 15 ilmeğim oldu. Geri dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine 15 ilmeğimi normal artırma yapmadan haroşa olarak örüyorum. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz yine. Ön yüzde artırmalara yine devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Tekrardan artırmamı yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Artırmamı yaptım. 2 ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi şu anda 17 ilmeğim oldu. Şimdi yapacağımız işlem şu. Arka yüzde ilmeklerimizi yine haroşa olarak öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 2 ilmeği ördükten sonra artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp bu şekilde artırma işlemini yapacağız. Hanımlar biz bu artırma işlemini şişimizde 53 ilmek olana kadar yapacağız. Şimdi hep birlikte 53 ilmeğimiz olana kadar artırmalarımızı yapalım. Yine arka yüzde 53 ilmeğimizi haroşa olarak örelim gelelim. Sonra patiğimizin bu arka bölümüne birlikte geçelim. Evet hanımlar ben toplamda 53 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım ve geldim. Bu şekilde patiğimizin şu alt bölümünü oluşturduk. Bu şekilde. Şimdi arka bölümüne geçeceğiz. Arka bölümü hanımlar şöyle söyleyeyim 53 ilmek üzerinden devam ettireceğiz. Yine ilmeklerimizi 53 ilmek olarak haroşa öreceğiz hanımlar. Birlikte örelim, bir diş haroşamızı birlikte yapalım. Bu şekilde artık artırma yok. 53 ilmek üzerinden patiğimizin arkasını öreceğiz. Haroşalarıma devam ediyorum. 53 ilmeğimi bu şekilde haroşa olarak örüyorum. Şu anda ön yüzdeyim. Hem ön hem arka yüzde düz örgü örüyoruz hanımlar. Yine arka bölümde haroşaya devam ediyoruz. Ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimizi örünce bir diş haroşa oluyor hanımlar. Bunu tekrardan hatırlatayım. 2 sıra örünce bir diş haroşamız oluşuyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzdeyim. Arka yüzde de hanımlar yine 53 ilmeğimi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu şekilde düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar ön yüze 53 ilmek üzerinden bir diş haroşamız düşüyor. Artık 53 ilmek üzerinden patiğimizin arkasını yapacağız. Artırma işlemi yok. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi yine gördüğünüz gibi düz yani haroşa olarak örüyorum arka yüzde. Devam ediyorum yine örmeye. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şöyle ön yüze döndüğümüz anda hanımlar bir diş haroşamız oluştu. Burada hanımlar haroşalarımızı karıştırmayalım diye hemen bir diş haroşanın oraya şöyle bir işaret koyacağım. Minik iğneniz varsa iğne de takabilirsiniz. Şöyle hemen alta bir ip takacağım. Bu yeri belli olsun diye bakın bir diş haroşamız oldu burada. Hani haroşa sayarken zorlanmayalım diye hemen. Bakın bir diş haroşanın altına hemen ipimle işareti koydum. Hanımlar ben bu patiğimin arka bölümüne yani buraya bu şekilde 18 diş haroşa ördüm. İlkini zaten birlikte ördük. Şimdi 17 daha öreceğim. Siz bu aşamada hanımlar ölçerek yapabilirsiniz. Ölçme işlemini de şöyle gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle ayağınızı alacaksınız.
bilek bölümünden şöyle tutacaksınız burun tarafından. Haroşa örgü esnek olduğu için biraz esneterek ölçün hanımlar. Esneterek tutun. Bu topuğunuzun kenarına buraya gelene kadar yapmanız gerekiyor. Bu şekilde örerseniz, ölçerek örerseniz çok daha iyi doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Ben 18 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam geldi. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu arka bölümünü 53 ilmek üzerinden tamamlayalım. Gelelim. Sonra da topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, ben buraya 18 sıra haroşamı ördüm ve geldim. Böylece arka bölümü tamamladım. Artık buradan ipimi çıkartabilirim. Şimdi topuğumuza başlayacağız. Hanımlar, topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye şöyle ön yüzden baktığımız anda bu sol tarafa 23 ilmeğimi ayıracağım. Şöyle sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 23. 23 ilmeği ayırıyorum. Yeri belli olsun diye hemen ipimi şuraya araya takacağım. 23 ilmeğin yeri belli olsun diye. Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Patiğimizin topuk bölümünde yine haroşaya devam ediyoruz hanımlar. İlmeklerimi haroşa olarak sayarak öreceğim. Şu birinci ilmeğim, şu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Normal ilk 22 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 23. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. 22 ilmek ördüm. 23. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 23 ilmek ayırmıştık. Bu topuğumuz için orta kısma baktığımız anda burada da 6 ilmeğimiz kaldı. Bu 6 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilip eksilecek ve böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu, tekrar geri döneceğiz. Hanımlar, bu aşamada ipim karşı tarafta ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu şekilde. Sonra kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar yine haroşa olarak örüyorum. Yani düz olarak örüyorum. Kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz hanımlar. İlmekleri sıra sonuna kadar örüyoruz. Ön yüzde tekrar ilk 22 ilmeği öreceğiz. 23.'yü örerken kesimimizi yapacağız. Sonuncu ilmeğimi de yine örüyorum. Tekrar geri döndüm. Şimdi yeniden ön yüzdeyim. Tekrardan hanımlar ilk 22 ilmeğimi öreceğim. 23. de kesim yapacağım. Baktığımız anda 5 ilmeğimiz olmuş. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ilmeğimi ördüm. 23. ilmeğimi örerken hemen yanındaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İkinci kesimimizi de böylece yaptık. Bir önceki sırada bu arada 6 ilmeğimiz vardı. Şimdi baktığımız anda 5 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Şimdi yapacağımız işlem şu hanımlar. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri sıra sonuna kadar haroşa öreceğiz. Ön yüzde tekrardan ilk 22 ilmeği öreceğiz. 23. örerken kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şuradaki işaretlere kadar olan son 5 ilmeğimiz birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Böylece patiğimizin topuğu oluşacak. Şimdi hep birlikte buradaki 5 ilmeğimiz bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu bakın bu işaretlere kadar kestim. Şimdi buradaki artık renkli ipimi çekiyorum. İlk başta bu sol tarafa 23 ilmek ayırmıştık. Şimdi sağ şişimde de 23 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da bakın şöyle tersine denk geliyor. Bu dışarıda olacak şekilde ikiye katladım. Tığ ile kolay kesebildiğim için hanımlar tığımı elime aldım. Herhangi bir tığla kesim yapabilirsiniz. İlk kesimim şöyle olacak. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek topluyorum. Diğer kesimlerimi şöyle yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki iki ilmeği topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçiriyorum. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz hanımlar. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. 5 şiş patiklerimde uyguladığım yöntemi bu 2 şiş patiğimde de uyguladım. Şimdi kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim ve gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Sadece son 2 ilmeğim kaldı burada. Yine şişlerimden birer tane ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım, ilk şişten aldığım içinden geçirdim. Tığım ile topladım. Son birer ilmeğim kaldı. Önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi alıyorum hanımlar. Şimdi 3 ilmeğim var burada. İlmeğimin üçünü birden
tığım ile topluyorum. Ardından buraya 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Topuğumuzu böylece bitirdik. Hemen topuğumuza bakmadan önce ipimizi gizleyelim. Salkım saçak görünmesin burada. Şöyle ipimizi arka kesim ilmek aralarından geçirerek böyle gizliyorum. Yine hanımlar buralardaki ipleri de aynı şekilde arka ilmek aralarından geçirerek böyle gizleyebiliriz. Patiğimizin içi dışı tertemiz görünsün diye bu şekilde. Hemen şuradaki ilmeğimi de yine ipimi de yine gizleyeyim. Bu şekilde hanımlar. Patiğimizin iç tarafı da temiz görünüyor. Böyle ipuçları görünmeyince daha düzenli oluyor. Normalde video aralarında gizliyordum ama bu defa unutmuşum. Bahaneyle hem size gösterdim hem de iplerimi gizlemiş oldum. Evet. Bu şekilde hanımlar hemen topuğumuza bakalım. İşte kesimizi bile belli değil. Çok şık, çok düzgün durdu patiğimizin arkasında. Şimdi hanımlar patiğimizin bu bölümünü birleştireceğiz. Üst bölümünü bakın. Bu alt bölümle birleştireceğiz. Tığlama yöntemiyle birleştirme işini yapacağız hanımlar. Şu şekilde bakın birleştiriyorum arka yüzden. Görüntümüz böyle. Hemen şuradan başlayarak hanımlar tığlama yöntemi ile iç taraftan arka yüzden birleştirme işi yapacağım. Dilerseniz renkli ip kullanarak ön yüzden de birleştirme işlemi yapılabilir. Fakat ben iç taraftan birleştirmeyi tercih ettim. Böyle gözüme daha güzel göründü şahsen. Hemen önce şöyle bir ilmek oluşturacağım buraya. Bakın şöyle tığım ile sıkı bir ilmek oluşturdum. Sonrasında hanımlar bakın. Tam ortada burun kısmında 11 ilmek olana kadar yapmıştık. 11 ilmek yaptığımız yerden bakın yeri belli zaten. Patiğimi hemen buradan şöyle ikiye katlayacağım. Şöyle. Bir buradan bir de karşı kenar ilmek yerinden ilmek çıkartıyorum hanımlar. Bakın tığımı çıkarttım karşılıklı kenar ilmek yerlerinden. Şöyle aradan geçiriyorum, bir ilmek çıkartıyorum. Böyle sık iğne yöntemiyle birleştiriyoruz hanımlar. Karşılıklı olarak bakın ben önce benden taraftaki kenar ilmek yerine sonra karşıdaki kenar ilmek yerine giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden sık iğne yöntemiyle böyle birleştiriyorum. Sık iğnemizi çok sıkı yapmayalım hanımlar. Esnek olsun, patiğimizin modeli bozulmasın, gergin durmasın üst tarafı. Karşılıklı olarak kenar ilmek yerlerine batıyoruz. Bakın sırasıyla şöyle. İkisini sık iğne yöntemiyle birleştiriyoruz. Patiğimizin üstü tabanına birleşmiş oluyor böylece. Şöyle sırasıyla hanımlar karşılıklı kenar ilmek yerlerine giriyorum. İlmeğin iki kanadına birden giriyorum hanımlar. Bakın bir buraya bir de karşı tarafa giriyorum karşılıklı olarak sık iğne ile birleştiriyorum. Bu şekilde. Ve devam ediyorum. Karşılıklı kenar ilmek yerlerine girerek birleştirme işlemini yapıyorum. Devam ediyorum yine. Hiç sıra atlamadan hanımlar karşılıklı bakın kenar ilmek yerlerine girerek devam ediyorum. Dikilebilir fakat benim dikişlerle çok aram iyi olmadığı için böyle tığlama yöntemi daha pratik, daha güzel geldi. Tek sorun benim tığ ile aramın olmaması. Onun haricinde çok kolay, güzel bir yöntem. Şöyle devam ediyorum yine sırasıyla karşılıklı kenar ilmek yerlerine girerek tığlama işlemini yapıyorum. Devam ediyorum yine bakın sırasıyla bakın son kenar ilmek yerine girdim. Patiğimin üst bölümüne geçtim. Burada hanımlar sık iğne yöntemine devam edeceğiz sadece şu bilek bölümünde. Sonra diğer tarafın tığlamasını yapacağız. Yine sık iğneme devam ediyorum. Şu başlangıç ipim de sık iğnenin arasında kalsın, bu şekilde hali hazırda ipim gizlenmiş oluyor. Bakın sırasıyla kenar ilmek yerlerine batarak normal sık iğnemi yapıyorum yine. Çok sık bir sık iğne yapmıyorum hanımlar. Gevşek atıyorum sık iğnelerimi. Son kenar ilmek yerime de şöyle geldim. Şimdi hanımlar diğer tarafın birleşme işlemini yapacağız. Hemen şuradan birleştirerek bakın hizalı bir şekilde patiğimi getireceğim. Şöyle karşılıklı bakın. Şöyle getiriyorum. Şöyle eşit olarak getireyim ki eşit olarak yapalım. Hemen şuradan bakın. Elimle ölçerek getirdim. Göz kararı saymadım. Yine karşılıklı kenar ilmek yerlerine girerek tekrar sık iğne yöntemiyle patiğimizin diğer tarafını da birleştiriyoruz. Bakın
Karşılıklı yine kenar ilmek yerlerine giriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Ucuna kadar devam edeceğiz bu işleme. Bir bu benden taraftan bir de karşı taraftan kenar ilmek yerine giriyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. Devam ediyorum yine. Son kenar ilmek yerlerine kadar birleştirme işlemini sürdüreceğim. Çok zevkli hanımlar yapması bu modeli. Hani baştan sona yaparken hiç sıkılmadım. Bazı modeller var beni gerçekten çok sıkıyor. Ağır geliyor ama bu model gerçekten çok zevkli ilerledi. Yani en azından bana göre öyle gitti. Çok severek yaptım. Çok da güzel oldu. Umarım sizler de sevmişsinizdir. Gördüğünüz üzere hanımlar bakın ucuna kadar yaptım. Son şuraya tekrardan batıp burayı bir sıkılayacağım. Hemen bittikten sonra yine 2 tane sıkı bir zincir çekip ipimi keseceğim. Hemen bu ipimizi de buraya gizleyelim hanımlar. Hiç ip görüntüsü olmasın. Çünkü dediğim gibi ben bu ip görüntülerinden çok hoşlanmıyorum. Böyle. Evet, patiğimizi çevirebiliriz. Birleştirme işlemini yaptık hanımlar. Bakın ön yüzden de gayet şık bir görüntü oluyor bu tarz birleştirme işleminde. Gördüğünüz gibi. Hanımlar ben bu patiğime bir de şöyle kenar oyası gittim. Kenar oyası da bu modele gerçekten çok yakıştı. Gayet de kolay yapılışı var. Hemen sizlere kenar oyamızın yapılışını da anlatmak istiyorum. Öncelikle yeşil ile gittim hanımlar. Bakın önce yeşil ipimle şöyle bir ilmek oluşturuyorum. Yine tam topuk kesim yaptığım yerden başlayarak yapıyorum. Bakın hanımlar ilmeğin ilk kanadına birden giriyorum. Hemen bu yeşilimi buraya sabitledim. Sık iğne işlemi yapıyoruz hanımlar. Hemen öndeki ilmeğe batıp kenar ilmek yerine batıp sık iğne işlemi yapıyoruz. Hanımlar bu aşamada sık iğnemizi gerçekten çok gevşek yapalım. Çünkü patiğimizin kenarı kasmasın, patiğimiz ayağımıza rahat olsun. Bakın gayet ilmeklerim gevşek. Bu şekilde hanımlar sık iğnemi yapıyorum. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine batarak sık iğnemi yapıyorum hanımlar. Kenar oyamızın ilk sırası böyle yapılıyor. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Böyle. Şimdi hanımlar bu şekilde patiğimizin çevresini dolanalım. İlk başladığımız yere kadar sık iğnemizi yeşil ipimiz ile yapalım gelelim. Evet, patiğimin çevresini böyle dolandım geldim hanımlar. Başladığım yere kadar yaptım. Buraya da bir tane bir zincir çekip yeşil ipimi keseceğim artık buradan. Bir sonraki sırayı da pembe ipimizle gideceğiz. Hemen yeşil ipimin ucunu gizleyeyim. Sonra pembe ipimizle kenar oyamızın ikinci sırasını yapacağız. Ya da siz bildiğiniz farklı kenar oyaları varsa onu da uygulayabilirsiniz. Ya da sade de kullanabilirsiniz. Artık nasıl hoşunuza gidiyorsa. Hemen pembe ipimi aldım bu defa. Bu defa da pembe ipimle bir ilmek oluşturacağım. Şöyle. Yine ilk başladığımız yerden itibaren sık iğnemin içine giriyorum hanımlar. İlmeğimi buraya sabitliyorum. Burada da hanımlar pembe ipim ile ters sık iğne yöntemi yapacağım. Yani tersten gideceğim. Bir öne değil de bir arkadaki bakın sık iğne yerine giriyorum. Yeşille yaptığım yere girdim. Arkadan burayı topluyorum. Bakın bir arkadaki sık iğne yerine şişim ile tığım ile giriyorum. Buradan bir ilmek çıkartıyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Geri geri gidiyoruz hanımlar. Sık iğneyi bu defa tersten yapıyoruz. Yine burada da gevşek bir sık iğne yöntemi yapalım. Uygulaması yapalım. Bakın sıradaki yeşil olan yere tersten arkadan girdim. Pembe ipim ile şöyle buradan bir adet ilmek alıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Tekrardan sıradaki kenar sık iğnenin içine girip ilmek çıkartıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği topluyorum. Tersten sık iğnemizi yapıyoruz hanımlar. Bu şekil. Patiğimizin çevresini hanımlar ilk başladığımız yere kadar yani buraya kadar bu şekilde dolanıp gelelim. Evet hanımlar sık iğnemi yine tamamladım. Geldim başlangıç yerine kadar yaptım. En son buraya bir tane de zincir çekip ipimi keseceğim. Böylece kenar oyamızı da bitirmiş olduk. Hemen ipimin ucunu hanımlar şöyle ilmek aralarından geçirerek gizleyeceğim. Sonrasında hanımlar bu ayağımıza giydiğimiz anda bu ipler böyle arkadan çıkınca gerçekten çok çirkin bir görüntü oluşturur. Bu nedenle buna önem verelim.
Şöyle bakın patiğimizi tamamladık. Patiğimiz görüntü itibariyle böyle oldu. Hemen bir de manken ayağıma giydireceğim. Bir de öyle bakalım. Manken ayağımız da yine bu şekilde. 37, 38, 39 için uyumlu hanımlar yine manken ayağı. Güzelce giydirelim. Bir de ayaktaki şekline bakalım. Evet, şöyle giydirdim. Bakın. Gerçekten çok güzel, çok hoş oldu hanımlar. Dikiş olmadığı için de ayakta da gayet rahat. Bu şekilde hemen topumuzu da yine göstereyim. Kenar oyamızda şöyle yakından bakın. Çok da yakıştı hanımlar modelimize. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.